Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Ben şu an Vadi Musa'dayım. Başlıkta da gördüğünüz üzere bu videoda Petra Antik Kenti'ni ziyaret edeceğiz. Şu an Vadi Musa'dan Petra'ya doğru yürüyorum. Hemen şu karşıda gördüğünüz tepeler var ya, oranın ardı Petra. Şimdi bir gidelim, bir biletimizi alalım, size buraya geliş sürecinden de bahsetmek istiyorum. Orada kısa bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Normalde yol videosu çekerek gelecektim ama bazı aksaklıklar yaşadım. O yüzden bu videonun içerisinde anlatacağım buraya geliş sürecini. Heyecanlandım vallahi. Dünyanın 7 yeni harikasından olan Petra'yı bu bölümde hep birlikte göreceğiz dostlar. Petra'nın girişi burası. Hemen burada Petra Müzesi var. Ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Buradan biletimizi alalım şimdi. Selamünaleyküm. Selam. One ticket please. For one day. Yes please. Şükran. This. Şükran. Do you have any stamp for Petra? At the information here to the left. Information. Thank you. Şükran. Dostlar şimdi buradan biletimizi aldık. Turistler için bir gün ziyaret edecekseniz Petra'yı 50 dinar veriyorsunuz. Yani 70 dolar yapıyor. 2 günlük biletler var 55 dinar. 3 günlük biletler var. Onlar da 60 dinar olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem fiyatları. Burası hemen ortak alan. İşte burada tur rehberi satın alabilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Marketler var. Yanınıza muhakkak su, bisküvi vesaire bir şey alın. Çünkü uzun bir yürüyüş olacak. Hediyelik eşya dükkanları var. Onlara bakabilirsiniz. Burası aynı zamanda bilgi de veriyor. Yani informasyon servisi çeviremedim İngilizceden. Bilgi de alabilirsiniz yani. Aha da ziyaret edeceğimiz alan burası. Oldukça büyük bir alan. Yani içeride belki 4-5 saat harcayacaksınız. O da en az. Yani burada rotalar yazıyor. Mesela 7 saate kadar eğer yürümek isterseniz rotayı uzatabiliyorsunuz. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi kısaca buraya geliş sürecinden bahsedeyim. Ben Amman'dan Petra'ya Jet isminde bir otobüs firmasıyla geldim. 10 dinar ödedim bilete. 4 saatlik bir yolculuk yapmam gerekiyordu. Normalde 4 saat yolculuk yapıyorsunuz. Direkt sizi Petra'nın olduğu kısma getiriyor. Petra'nın girişinde bir müze gösterdim ya size. Hemen onun arkasında bırakıyor otobüs sizi. Oradan geliyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. Petra'yı gezmeye başlıyorsunuz. Saati de çok güzel. 6.30'da Amman'dan kalkıyor. 10.30-11 arası burada oluyor. Yani 11'de siz girişinizi yaparsanız akşam 7'ye 7.30'a kadar Petra'yı gezme şansınız var. Oldukça uzun bir süre. Hatta şöyle yapıyorlar. Amman'dan buraya geliyorlar. Petra'yı ziyaret ediyorlar. Akşam otobüsüyle Amman'a geri dönüyorlar. Ben öyle yapmak istemedim çünkü Vadi Musa'yı da görmek istiyorum. Yani Petra'nın arka yüzü orası sonuçta. Şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Çölü geçtiğimiz için otobüs bozuldu. Otobüs bozulunca bizim buraya gelişimiz ertelendi. Öyle olunca ben ekstra bir gün daha kalmak zorunda kaldım burada. Dedim şimdi sıkıştırmayayım Petra'yı, anladın mı? Yani böyle sıkış tepiş gezmek istemedim Petra'yı. Bir de başım falan ağrıyordu. Kahvaltı falan yapmamıştım. Böyle her şey üst üste gelince dedim ben bir gün kalayım, dinleneyim, videomu editleyeyim, ertesi gün çıkayım, böyle rahat rahat gezeyim Petra'yı istedim. İyi ki de öyle yapmışım. Şu an gerçekten enerjik hissediyorum. Daha bir keyifliyim. Dün hakikaten modumda değilmişim yani. Buraya drone getirmek isteyen varsa bir kez daha düşünsün çünkü yasakmış. Uyarı levhası asmışlar oraya. Selamünaleyküm. Şükran. Evet, şu an alana giriş yaptık. Bu arada mühürü sordum, mühür vuruyor musunuz dedim. Yok dedi, mühür vurmuyoruz dedi. Şans artık. Bazen böyle özel yerlere mühür yapıyorlar. Mesela Machu Picchu gibi. Choquequerao'da da pasaportuma mühür vurdurmuştum ben. Daha doğrusu bir kağıda. Patagonya'ya gittiğimde de mesela Ushuaia'da, dünyanın sonu orası sonuçta. Öyle geçiyor daha doğrusu. Orada da bir hatıra mührü vurdurmuştum. Burada sordum ama maalesef yokmuş. Eğer dilerseniz alanı atlarla da gezebiliyorsunuz. Gelin pazarlığınızı yapın. Ata binmek isterseniz, o şekilde gezmek isterseniz buradaki arkadaşlarla konuşabilirsiniz dostlar. Mutlaka yanınızda su olsun. Kraker, bisküvi vesaire bir şey olsun. Güneş kremi alın, şapka alın. Başınızı örtecek bir şey alın. Ben unuttum şapkamı ne yazık ki. Güneş kremi de almadım yanıma. Öyle bir eşeklik ettim. Siz yapmayın. Çünkü fena bir sıcak var. Selamünaleyküm. Fena bir sıcak var ve uzun bir yürüyüş olacak. Yani hiç yoksa 3-4 saat alanı gezersiniz.
Yürüyüşümüze başladıktan kısa bir süre sonra ilk yapılar karşımıza çıktı dostlar. Bu gördüğümüz yapı cin blokları olarak geçiyor. Burada yaşayan bedevilerin inancına göre burada cinler yaşıyormuş. Ve bu bloklardan Petra'nın içerisinde 26 tane bulunmuş. İnanç bu şekilde. Bu bölgede bedeviler yaşadığı için onların da inancı buraya sirayet etmiş durumda. Bu şekilde anılıyor. Yani şu gördüğünüz alan bir cin bloğu. Bundan 26 tane var. Yani o da keşfedilen. I'm not very good in Turkish. No you good. Daha demin tanıştık da Kevser'le sizleri takdim edeyim. Kevser'i Fas'tan. Türk olduğumu öğrenince Türkçe konuşmaya başladı direkt. Yes. Nereden öğrendin? Filmden. Filmlerden. Ya. Vallahi helal olsun ya. Ben filmlerden hiç dil öğrenemiyorum. Büyük başarı. Anlıyorsun değil mi ben konuşunca? Ya anlıyorum. Evet, anlıyorum. Konuşmada biraz pratiğe ihtiyacım var gibi. Evet. Doğru mu anladım? Evet, Tamam, doğru. bugün pratik yapalım seninle o zaman. Tekrardan memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Burası mezarlık değil mi? Obelisk Tomb diye geçiyor. I think so, yeah. Burası Nebatilerin sembol mezarlıklarından bir tanesi. Obelisk Tomb diye geçiyor. Tomb zaten İngilizce'de mezarlık demek. Kum taşı kayalarını oyarak yapmışlar burayı. İlginç gözüküyor. Baksanıza şu yukarıdaki sütunlara. Daha önceden Türkiye'ye gittin mi hiç? Did you visit? Gittim. Anlıyorsun. Niye İngilizce çeviriyorsam. Nereye gittin? İstanbul. İstanbul. Sevdin mi? Sevdim. Çok sevdim. Nereleri gezdin İstanbul'da? And the Bosfor, Sultanahmet, Princess Island, Hagia Sophia, Taksim, En çok nereyi sevdin peki? and Galata Tower. Galata Tower, Ya. Galata Kulesi, evet. Yeah. Onun bir hikayesi var biliyor musun? Galata Bilmiyorum. Kulesi'nin tepesine kimle çıkarsan onunla evleneceksin diye söylenir. Öyle bir hikayesi var, rivayet ediyorlar. Okay, anladım. Başka bir yere gittin mi yoksa sadece İstanbul mu? Sadece İstanbul. Sadece İstanbul. Ama istiyorum. Next time. Bir daha gelmek istiyorsun. Yeah, I want to go to Cappadocia Kapadokya'ya gideceksin. and I want to go to Antalya. Antalya'ya gitmek Bodrum. istiyorsun. Bodrum'a. Yeah. Aynı zamanda çeviriyorum ben de izleyenler için. Bekleriz. Ben sana iletişim adresimi vereyim. Türkiye'ye geldiğinde haber et lütfen. Yardım edebileceğim bir konu Teşekkür olursa ederim. çok sevinirim. Çok mutlu Teşekkür olurum. ederim. Şimdi meşhur Sik yoluna geldik. Burası yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş yolu. Şu kayalıkların arasından yürüyeceğiz. O yüzden çok güzel bir görüntüsü var buranın. Petra'nın ana görüntüsünü hepiniz biliyorsunuz. Gözünüzde canlanmıştır. Orası ne kadar meşhursa bu yolda o kadar meşhur. Orada askerler var. Fotoğraf çekiliyorlar değil mi? Ekmeğinde herkes. Selamünaleyküm. Vizemiz var abi. Şükran. Şükran. So, how did you get the idea to come to Jordan? Türkçe açıklayacağım. Ürdün'e şu sebeple geldim. Burası merak ettiğim bir ülkeydi. Ben Orta Doğu'daki ülkelerin hepsini gezmek istiyorum. Ürdün'de tabii ki bunlara dahil. Ama en önemli etmen Petra. Şu an bulunduğumuz yer. Yani Petra benim yıllardır görmek istediğim bir yerdi. Finally you are here. Evet, sonunda buradayım. Sonunda buradayım. Peki sen neden geldin? Planların arasında var mıydı yoksa sürpriz mi oldu? Surprise. Sürpriz. Ben bugün Ürdün'e gideyim dedin ve geldin. Yes. Bir sabah uyandım ve Petra'yı görmek istedim. Something like this. Like I wanted to go to Petra, Petra'ya gelmek istediğini Ya. söyledi. but
Like I was in a long trip in Asia for 5 months. Asya'da 5 aylık bir tur yapmış. Ondan sonra oradan buraya direkt mi geldin? Hayır. Gittim, Fas gittim. Fas'a döndün. Fas'a döndüm. And then I'm here. Fas'tan sonra buraya geldin. Yes. Çok güzel. Bu Asya planını da soracağım bir ara. Asya'da nerelere gittiğini merak ettim. Tabii Onu da ki. soracağım bir ara. Tabii ki. Bu arada dostlar Petra ile ilgili kısa bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Burası Nebati İmparatorluğu'nun kurduğu bir şehir. Çok uzun yıllar onlara başkentlik yapmış. Daha sonrasında Roma İmparatorluğu burayı fethediyor. Ve fethettikten sonra önemi azalmaya başlıyor. Çünkü Nebatiler döneminde burası hem başkent hem de ticaret yolunu Petra üzerinden geçirmişler. Aslında önemli bir lokasyonmuş burası. Uzun yıllar zenginlik içinde yaşamış buradaki insanlar. Romalılar burayı fethedince ne yapıyorlar? Ticaret yolunu başka bir yere taşıyorlar. Ve şehir önemini ve zenginliğini yitirmeye başlıyor. Daha sonrasında çok deprem yaşamış burası. Öyle olunca zaman içerisinde kayıp şehre dönüşmüş. Ve çok uzun yıllar kayıp kalmış bu şehir. Bulunma hikayesini de anlatacağım. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Burası çöl bölgesi, kurak bir bölge. Suyu nereden taşımışlar buraya? Yine bir rivayet var ki Hazreti Musa Vadi Musa'da bir kayaya asasını vuruyor ve oradan dostları için su çıkartıyor. Nebatiler de o oluşan pınardan buraya su kanalları açıyorlar ve bu şekilde buraya su taşıyorlar. Bravo. Yani su sorununu da böyle çözmüşler. Birazcık dersime çalıştım. Bravo. Doğru mu anlattım? Doğru. Oy ne kadar güzelmiş burası ya. Buradan Harika. geri dönebiliyoruz değil mi aynı zamanda? Evet. Tamam. Fotoğraf da çekelim çünkü ya. Hatıra kalsın. Zaman içerisinde artık yağmur mu, fırtına mı bir şey buranın böyle oyulmasına sebep olmuş ve böyle bir yol oluşmuş. Bu yolda Sik yolu olarak geçiyor. Arapçada bir anlamı var mı Sik kelimesinin, yoksa çok eskiden gelen bir isim mi? Sick. Hı hı. What is mean sick? This is a Sikh way. Sick way. The road, the name of the road is Sikh. I didn't know this. Really? Evet, çıktı. Şaşırdım mı biraz? Şaşırdım. Biraz şaşırdım. Petra ne kadar meşhursa bu yol da o kadar meşhur. Okay. Su kanalları sanırım parça parça görebiliyoruz bakın. Su kanallarını böyle parça parça görebiliyoruz. Tabi zamanla aşınmış, yok olmuş bazı kısımları ama buralardan böyle su taşımışlar şehre. İnsan bazen düşünüyor yani nereden aklınıza geldi buraya bir şehir kurmak arkadaş? Oy burası daha güzelmiş ha. Yolun ne kadar dar olduğuna baksanıza. Bu ara fotoğraf için oldukça güzel. O yüzden buradan geçen herkes, biz de dahil, bir sürü fotoğraf çekiliyor. Su kanallarının devamı. Burada gezdiğimiz süre boyunca bu kanalları göreceğiz. Birisi tütsü yakmış buraya. Güzel kokuyor. Erken saatte gelenler çıkıyorlar. Gezmişler, dolaşmışlar, çıkıyorlar. Sabah 6'da açılıyor burası dostlar. Sabah 6'da giriş yapabiliyorsunuz ilk olarak. Bir de en geç 4'te girebiliyorsunuz. 4'ten sonra burada kalıp gezebiliyorsunuz. Ama
son giriş 4'te diye hatırlıyorum. 7-7.30'a kadar Petra'nın içerisinde kalabiliyorsunuz. Vay. Petra göründü. Daha doğrusu bu şehrin adı Petra. Ama El Hazne dedikleri bizim Petra deyince aklımızda canlandırdığımız o kısım, ana kısım şu an karşımızda gözükmeye başladı. El Hazne Arapça, Türkçesi hazine demek. Şuranın güzelliğine baksana, daha şu kadarcık kısımdan o kadar güzel detaylar görüyorum ki. Evet, yıllardır hayalini kurduğum Petra'ya ulaşmış bulunuyorum. Burayı gördükten sonra onu söyleyebilirim. Çünkü ana kısım dediğim gibi burası, yani Petra deyince aklımızda canlanan kısım burası. Ki zaten etrafımızdaki kalabalıktan da anlarsınız. Turistlerin dört gözle görmeyi beklediği kısım El Hazne, yani hazine. Buranın şöyle bir özelliği var. Yukarıdan aşağıya doğru inşa edilmiş dostlar. Kumtaşı kayaları böyle oyularak yapılmış. İnce işçilik var. Çok büyük bir el emeği ve sanat var. Detayları zaten görüyorsunuz. İçeride nebatilerden kalan hazine olduğu düşünülüyor. O yüzden El Hazne, yani hazine deniyor buraya. Ve Nebati kralı ya da krallarından bazılarının mezarlığı olduğu düşünülüyor. Ama ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Hala bir sır olarak günümüzde kalmış durumda. Burada da bedeviler develeri getirmişler. Turistler develerle şöyle bir dolanıyorlar. 2 fotoğraf çekiliyorlar. Tamamdır. Burada oturup dinlenebileceğiniz bir alan var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hediyelik eşya dükkanı var. Dilerseniz bir şeyler alabilirsiniz. Şöyle birazcık yaklaşalım El Hazne'ye. Giriş yasak diyor. İçerisini ziyaret edebilen var mıdır acaba ya? Evet dostlar, gelelim şimdi El Hazne hakkında internetten araştırdıklarıma. Öncelikle Sik yolunu tamamlıyorsunuz. Orayı tamamlarken o kadar güzel görünüyor ki karşınıza çıktığında. Çünkü burası son kısmı birazcık karanlık, dar bir açı olduğu için birazcık karanlık bir alanda yürürken birden güneş böyle parıldıyor. Gerçekten o güneş parıltısının arkasında Petra'nın böyle ufak kısımlarını görmeye başlıyorsunuz. O detayları görmeye başlıyorsunuz. Daha sonrasında bu detayları görmeye başladıkça adım adım El Hazne kısmına, yani hazine kısmına ulaşıyorsunuz. Burası Petra'nın en kalabalık bölgesi. Genelde turistler gelip burada uzun vakitler harcıyorlar. Çünkü biliyorsunuz yani internete, sosyal medyaya düşen fotoğrafların çok büyük bir kısmı burada çekiliyor. El Hazne'nin olduğu bölümde çekiliyor. Burada yukarı kısma çıkıp fotoğraf çekilebilirsiniz ama öğrendim ki orası kapalıymış. Bir iki tane böyle nokta var. Oralardan ben fotoğraf çekilmenizi önereceğim, göstereceğim bu konuşmadan sonra. Şimdi El Hazne'yi kimin yaptığı bilinmiyor. Ne amaçla yaptığı bilinmiyor. Araştırmalar sonucunda El Hazne'de hazine bulunduğu için bu ismi vermişler ve işte kral mezarları olduğu için birazcık böyle farklı bir öneme sahip. Yukarıdan aşağı doğru inşa edilmiş. Uzunluğu 40 metre, genişliği de 25 metre yazıyordu internette. Burada bazı Hollywood filmlerinin birkaç sahnesi çekilmiş. Mesela Indiana Jones'un bir kısmı sanırım burada çekilmiş. Ondan sonra Mortal Kombat'ın bazı sahneleri burada çekilmiş. Yani dünyanın 7 yeni harikası olması buraya bir avantaj sağlıyor. Ürdün turizminin çok büyük bir kısmı Petra sayesinde gelişmiş vaziyette. Çünkü yani dünyanın 7 yeni harikası. İnsanlar tabii ki bu 7'yi tamamlamak isteyecek ve böyle şaheser, yani çok güzel bir eseri, şaheseri gelip birebir de canlı görmek tabii ki de isteyecekler. Bize de kısmet oldu. Geldik, gördük. Detaylar benim çok hoşuma gitti. Yani ben bir süredir buradayım. Bu kayıda başlamadan önce birazcık inceledim detayları. Farklı farklı figürler var, böyle işlemeler var. İyi ki içeri kısma geçmeye izin vermiyorlar. Yani turistlerin geçmesine izin vermiyorlar. Çünkü gelen kazacaktır orayı, eminim yani. Yontacaktır. İkinci bir Petra inşa etmeye çalışacaktır. Bu açıdan aslında bir artı yazdım.
gönül ister ki gezip görmek ama maalesef. Peki burayı kim buldu? Gelelim o kısma. 1812 yılında yanlış hatırlamıyorsam İsviçreli bir gezgin, bir kaşif bedevi kılığına giriyor. Kendi kimliğini gizliyor. Ve burada faaliyetler yürütüyor. Burada bir kayıp şehir olduğunun haberini almış bu abimiz. Adı neydi? Ludwig miydi? Öyle bir şeydi. Berghard mıydı? Öyle bir şeydi adı. Çok hatırlayamadım. İsviçreli bir kaşif abimiz. Buradaki bu kayıp şehrin yani Petra'nın haberini alınca bu bölgeye geliyor. Burada çalışmalar yürütüyor. Hatta 4 sene boyunca Arapçasını geliştirebilmek için Suriye'de eğitim falan almış. Bu bölgeyi daha iyi tanıyabilmek için Suriye'de 4 sene kalmış ve araştırmalar yapmış. Daha sonrasında Hintli bir araştırmacı öğrenci kılığında buraya geliyor ve Petra'yı aramaya başlıyor. Burada bedevi bir rehberi var. O rehberinden aldığı talimatla burada yakınlarda bir vadi buluyor. Daha sonrasında bu vadide seyahat ederken Petra'nın girişine rastlıyor. Bir kalıntılar buluyor. Ama çaktırmaması lazım çünkü gizli bir görev gibi bir şey onun için. Bedevilere hiçbir şey söylemiyor. Daha sonrasında yani çünkü kendi kimliği de açığa çıkacak. Belki de amacı farklıydı abimizin. O kısmı çok hatırlamıyorum açıkçası. Daha sonrasında Petra'yı keşfediyor bu abimiz. Yani Petra'yı bugün biz gelip ziyaret ediyorsak bu abimize borçluyuz. Hangi amaçla, nasıl aldı bu bilgileri, nereden edindi bu sırrı bir fikrim yok. Ama Bedevilerin burayı bildiğini düşünüyorum. Çünkü Machu Picchu'yu ziyaret ettiğimde hatırlayın oradaki Quechua halkı Machu Picchu kentinin orada olduğunu biliyordu. Sadece çevreyle paylaşmamıştı. Ve Amerikalı kaşif işte oradaki insanlarla yakın irtibat kurarak onlara kendini sevdirerek Machu Picchu'nun yerini öğrenmişti. Aynı o abimizin yaptığı gibi bu İsviçreli abimiz de burayı bulmuştur diye düşünüyorum. Hazır lafı geçmişken Machu Picchu'nun kardeşi burası, Petra. Biliyorsunuz orayı ziyaret etmiştim ben. Dünya üzerindeki en çok görmek istediğim yerlerden biriydi. Çok heyecanlı bir gündü benim için. Aynı zamanda doğum günümde ziyaret etmiştim orayı. O videoyu da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz dostlar. Vallahi ben çok beğendim ya. Sen ne düşünüyorsun? Çok teşekkür ederim. Bu arada kameramanım var bugün. Bugün kameramanım var. Seni de şöyle alalım lütfen. Öncelikle çok teşekkür ederim. İyi günler. Senin de düşüncelerini alalım. Çok güzel. Çok beğendim. Very authentic as a place. Gel buraya şey yapma. Araba çarpması. Böyle free shuttle'lar var. Onu da kullanabilirsiniz bu arada. Yani ücretsiz. Gel böyle gel. Hem seni görsünler hem Petra'yı görsünler. Evet, düşüncelerini alalım tekrardan. Güzel dedin, otantik dedin. Authentic. Çok güzel. Çok beğendim. There is like many details in the building. So it's crazy how Çok fazla detay var diyor. Bu çılgınca dedi. Ben de direkt otomatik çeviri yapıyorum. Biraz tuhaf duruyor ama. Ne dikkatini çekti peki? İlk gördün ya, ne dikkatini çekti? How it's big. 40 meters, 40 Yeah. metre. How it's big and Büyüklüğü dikkatini çekmiş. yeah, the details. I hope that you will visit this place one day. Arkadaşlar. Umarım burayı ziyaret edersiniz bir gün diyor. İnşallah herkes ziyaret etsin ya. İnşallah. Şimdi dünyanın 7 en iyi harikasından İsa heykeliyle başladım. Machu Picchu ile devam ettim. Chichen Itza'ya gidemedim ama çok yakınına kadar gittim. Biliyorsunuz Meksika bize bazen sıkıntı yaşatabiliyor ülkeye girişlerde. Oradaki o tavrını beğenmediğim için Chichen Itza'ya atlayıp Guatemala'daki Tikal'i ziyaret etmiştim ki Tikal'in Chichen Itza'dan daha güzel olduğunu söylüyorlar. Ama saymıyoruz. Petra ile 3 oldu. 3 tanesini gördük. Bakalım 7'sini de görebilecek miyiz? Yukarıya bir yere çıkılıyormuş önceden. Şu ileriden galiba. Oradan fotoğraf çekebilirsiniz. Direkt böyle karşısından fotoğraf çekebilirsiniz. Ve şurayı göstereceğim sizlere. Çok güzel bir yer bulduk. Bakın şu arkadaş fotoğraf çekiliyor ya. Tam olarak burası. Mükemmel bir yer bak. Harika bir fotoğraf almak istiyorsanız burayı kesinlikle es geçmeyin derim. Normalde burası açıkmış. Buradan yukarıya gidiyorlarmış fotoğraf çekilmek için. Orayı da göstermek istedim. Belki siz geldiğinizde açık olur orası. Kaşifle ilgili şunu da öğrendim. Buraya geldiğinde kayıp şehrin hikayesini öğreniyor ve buradaki bedevilere şey diyor. Kılık da değiştirmişti yani zamanda kimliğini gizlemişti. Harun'un mezarına gidip orada dua edip adak adamak istiyorum. Hani ben Müslümanım, bunu yapmak istiyorum, bu adağı adadım demiş ve o şekilde Bedevilerle birlikte Harun'un mezarına doğru yola koyulmuşlar. O esnada Petra'yı keşfetmiş. Bunu öğrendim dostlar. Bunu da paylaşmak istedim. Tabii internette yazan veyahut da insanların anlattığı şeyler farklı olabiliyor artık. İşin doğrusu tarihçilere kalmış durumda. Gerçekten çok ihtişamlı ya. Burası bir kapı diye düşünüyorum. Kapatmışlar. Giriş yok.
Oradan şehrin içerisine giriyorsunuz. Nebatiler uzun yıllar burada yaşamışlar. İçeri girebiliyor muyuz? Burası açıkmış. Şu renklerin güzelliğine baksanıza ya. Farklı farklı. Burası karanlık, şöyle ışık tutacağım ama boş yani içerisi. Şöyle duvarları göstereyim sizlere. Burası bir ev mi, mezar mı, başka bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Bak, buraya da yazı yazmışlar bak. Dünya üzerinde Mars'a en çok benzeyen yer burasıymış dostlar. Heh, cümleyi kuramadım daha demin ya. Aslında İran'da Hürmüz Adası'nda bir yere gitmiştim. Orası da bayağı Mars'ı andırıyordu. Ama en çok burası benziyormuş. Sağımızda solumuzda mezarlar var. O dönemden kalan işte insanların yaşadığı yapılar var. Harita olarak Maps.me kullanıyorum ben. Bu bir reklam değil bu arada. Ben uzun süredir bunu zaten videolarımda ara ara söylüyorum. O haritayı indirin. Onun üstünde nerede ne olduğu yazıyor. Şu an sağımızda bir yerde mesela bir prenses mezarı varmış. Ama tam olarak hangisi seçemiyorum. Bir bilgilendirici not da yok ki. Sence bunlar ne? I don't know, maybe like houses? Ev diyorsun. Yes. Bana da ev gibi geldi ama bazı bölümlerde böyle cinlerin olduğu bloklar varmış. Cin Oh. blokları diyorlar. Ona da benzettim sanki ya. Çok ilginç. Burada hakikaten film çekersin ya. Tam öyle bir yer yani. Karşıda bir tane tiyatro var. Hayal edemiyorum yani yıkılmadan önce burası. Çünkü deprem görmüş, Romalılardan sonra önemini yitirince yani aşınmış, yok olmaya yüz tutmuş buralar. Ondan önce acaba en ihtişamlı döneminde nasıldı? Kaç bin kişi yaşıyordu? Kimler yaşıyordu? Ne yapıyorlardı? Yorulan gölgeye çöküyor vallahi, hava fena. Hava fena. 1,5 litre su yetmez buraya. Daha fazla almak lazım eğer tamamını yürüyecekseniz şehrin. Burası da tiyatro. Neden ama bilgiyi sen öğrendin, sen açıkla. Aşağıda askerler vardı da bir şey sordu askerlere. Şimdi burada bu alanda birkaç tane farklı mezar gözüküyor haritada. Ama gözükmeyen bir şey var. Burası askerin söylediğine göre bir mahkeme salonuymuş. Hatta bir hikaye varmış. 4 kişi burada yargılanıp şu ileride bir yerde kafaları kesilmiş. İnfaz edilmişler yani. Böyle bir patika var. Ta yukarı kadar çıkabiliyorsunuz. Teyzem helal olsun be. Yemin ediyorum helal olsun. İçindeki seyahat aşkına hayran oldum. İşte bu ya. Emeklilik dediğim bu olacak abi. Emekli olacaksın.
Daha sonrasında emekli aylığınla gezebileceksin. Anladın mı? Yılda bir kere de olsa bir ülke görebileceksin o parayla. Kendi ülkende dilediğince seyahat edebileceksin. Güzel beslenebileceksin. Şimdi bunları söylüyorum, ütopya gibi geliyor değil mi? Aslında ütopya değil, bunu yapan ülkeler var. Biz niye yapamayalım? Öyle değil mi? Şuraya gittik biraz önce. Hani dedim ya, insanları infaz ettikleri yer. Orada görevliler vardı, onlara sorduk hani burada mı infaz gerçekleşiyor diye. Hayır dedi. Bunların hepsi, bu gördüğünüz yapıların hepsi şeymiş, mahkemeymiş. Ama infazı şuralarda bir yerde gerçekleştiriyorlar. Tarif etti ama Arapça ettiği için çok anlamadım. Şuralarda bir yerde gerçekleştiriyorlar infazı. Yani bunların hepsi mahkeme. Harita niye mezarlık diye bilmiyorum. Belki içeride mezarlık da vardır. Çok emin değilim. Oh be, serin. Manzaraya dalınca burayı görmedim. Yani şehrin her yerine o kadar güzel detaylı yapılar inşa etmişler ki. Ne olduğundan, ne için kullandıklarından önemsiz. Aa bak, nereye çıkmış. Gölgede dinleniyor. İnsan hayranlıkla bakıyor gerçekten ya. İçerisi karanlık birazcık ama şöyle yine de. Ha, çok da değilmiş ya. Göstereyim sizlere. Büyük tapınağa geldim şimdi dostlar. Burası bir ibadet merkezi gibi kulağa gelse de aslında o şekilde kullanmamışlar. Hani ismi tapınak ama kullanım şekli daha çok kraliyet kabul salonu gibi bir şeymiş. Sanırım gelen konukları burada ağırlıyorlarmış. Ha, çalışmalar devam ediyor. Eminim ki bundan yıllar sonra çok daha fazla şey keşfedeceklerdir. Daha da güzel bir restorasyon geçirecektir burası ve belki yıllar sonra tekrardan gelip ziyaret ederiz ve farkı görürüz. Şu karşıya çıkarsanız burayı daha rahat görebilirsiniz güzel bir açıdan. Bu arada arkadaşıma Kevser'e veda ettim, sağ olsun. Beraber gezdik, sohbet ettik, fotoğraf çekildik vesaire. Keyifli bir gezi oldu onunla ama onun erken ayrılması gerekti. Çünkü onun ikinci günü Petra'da dostlar. Dedim ya 2 günlük bilet alabiliyorsunuz diyor. 2 günlük bilet almış. İkinci kez gelip gezmek istemiş burayı. Şimdi biz Manastır'a doğru yürüyeceğiz birazdan. Oraya kadar gitmeyecek. O yüzden buradan ayrıldığı bedava shuttle'lar var. Ücretsiz bir şekilde sizi şeye kadar götürüyor. Girişe kadar götürüyor. O buradan onlara binip dönecek. Biz gezimize devam ediyoruz. Şu an baktığımız yapının ismi Kasr-ı al-Bintifar, yani Firavun'un kızının kalesi. Bedeviler bu şekilde adlandırmış burayı. Zamanında kötü bir firavun varmış. Söylenen o ki erdemli olan kızını buraya kapatmış ve haber salmış. Kim ki buraya su sağlarsa kızımı onunla evlendireceğim. 2 kişi bunu başarmış. Firavun'un kızı da bu 2 kişiden en mütevazi olanıyla evlenmeyi kabul etmiş. Petra şehrinden günümüze kalan en sağlam yapılardan bir tanesi bu olarak geçiyor. Yani her dönemin bir kız kulesi var ya da kız kalesi var. Bayağı da büyükmüş ha.
Çantamdan tişörtü alıp kafama sardım ama tam bağlayamadım, uçuyor. Manastır'a giden yolun başlangıcındayız şu an. 1 saat gözüküyor yol. 1,6 kilometre. Birazcık yukarı tırmanacakmışız. Söylenene göre 1000 adet basamak varmış. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Petra'nın içerisinde birçok bedevi var. Burada işte eşeğe bindiriyorlar, ata bindiriyorlar, deveye bindiriyorlar, bir şeyler satıyorlar. O şekilde para kazanmaya çalışıyorlar bedeviler. Israrcı olacaklardır. Sakin olun, gerilmeyin. Hayır deyin, teşekkür ederim deyin. Çünkü çok fazla karşılaşacaksınız. Biraz da ısrar ediyorlar. Bazı turistler geriliyormuş çünkü. Şükran. I have. Şükran. Başardık dostlar. Manastırın olduğu yere geldik. Aşağıda sizi eşekle yukarıya çıkarmayı teklif edecekler. Orada çocuklar 1,5 saat dedi. Vay. Vay 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 vay. Beklediğimden de iyi çıktı bak bu. Burası bayağı iyiymiş ya. Sanırım hazineden sonraki en sağlam kalan yer olabilir burası. Baksanıza yekpare kalmış. Bazı detaylar halen belli. Gayet güzel. O çocuklar 1,5 saate yürürsün yukarı dedi. Haritadan baktım 1 saat gözüküyordu. 1,6 kilometre bu. Sanırım yaklaşık yarım saate yürüdüm. Yarım saat bile olmadı. Ya benim kondisyonum iyi ya söyledikleri kadar sıkıntılı bir yol değil. Ki ya biraz dik. Sesim yankı yapıyor ha. Biraz dik eyvallah. Ama her türlü yürürsünüz ya. O kadar zorlanacağınızı düşünmüyorum. Buraya Manastır ismini Bedeviler koymuş. Bizans döneminde burada haç işaretlerine rastlamışlar. O yüzden buraya ad-Deir demişler. Yani manastır demek. Ama bir dini ibadet merkezi olarak kullanılmamış sanırım burası. Yine Nebatiler dönemine kadar uzanıyor. O dönemde kralları tanrılaştırma yeri olarak kullanıldığı yazıyormuş bazı kaynaklarda. Ben şahsen rastlamadım o kaynaklara. İnternette bu şekilde yazıldığı ve aktarıldığı için anlatıyorum sizlere. Gayet güzel bir yapı bu arada. İçeriye girişi yine yasaklamışlar. İyi ki de yasaklamışlar. Daha önceden girip duvara böyle Arapça yazılar yazmışlar. Maalesef bu tip insanları ağır cezalarla önlemek lazım yani, yoksa belki gezebilecekken bu tarz yerleri gezemiyoruz onların yüzünden. Transformers filminin bir sahnesi burada çekilmiş. Önemli bir sahnesi burada çekilmiş. Valla izlesem belki hatırlarım çünkü birkaç filmini izlemiştim Transformers'ın. Belki izlemişimdir bu sahneyi ama hatırlamıyorum şahsen. Buraya kadar yürüyecekseniz mutlaka yanınıza en az 1,5 litre su, ki ben daha fazla içtim. Siz de eminim yolda su alacaksınızdır. Atıştırmalık, güneş gözlüğü, güneş kremi, böyle şapka, başınızı örtecek bir örtü vesaire bir şey alın yani dostlar. Alın. Sıcak. Çok sıcak. Sıcak. Daha da sıcak olacak. Oğlum şunun tepesindekini ne güzel yapmışlar ya. Tipe bak ya. Ne yaptın lan? Ne yapıyorsun? He? Petra'nın koruyucusu. Çok sevimli ya. Selamünaleyküm. Videoyu el haznede kapatalım dostlar. Bakın güneş gidince de bu şekilde gözüküyor. Burayı da göstermiş olayım bu haliyle. Umarım keyif aldınız.
bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiğince öğrendiklerimi aktarmaya çalıştım ve size her yeri göstermeye çalıştım. Umarım buraya gelmeden önce bu videoyu izlersiniz ve bu bilgilerden faydalanırsınız. Video içerisinde bazı önerilerim oldu buraya gelmeden önce yapmanız gerekenlerle ilgili, yanınıza almanız gerekenlerle ilgili. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Petra'dan, dünyanın 7 yeni harikasından biri olan bu güzel şehirden sizlere bu videoluk veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Ürdün seyahatim devam ediyor. Ben de bayağı yoruldum. Çok güneşledim ya. Kıpkırmızı oldum. Vallahi her yerim yandı. Adios amigos.